Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin evrim ve kökenini araştırdığım bu videolar dizisinde geldiğimiz noktada bilgisayarlar, yapay zeka ve insan beyniyle ilişkili bir takım konulara girmek zorunda kaldık. Çünkü bu konulara girmediğimizde yani insan dilinin ne olup olmadığı, insan diliyle beyin ilişkisi bakımından ortaya çıkan bir takım sorunlarla ilgili değişik araştırmalar yaptığınızda mutlaka karşınıza bunlar çıkacaktı. Bunlardan en önemlilerinden yani yapay zeka çalışmalarının başlatıcısı olarak Alan Turing'in ortaya attığı Turing testi ve ona yönelik eleştiriler ve bunların en çarpıcılarından biri olarak Çin Odası düşünce deneyini anlattıktan sonra şimdi konuyu biraz toparlamamız gerekiyor. Konuyu toparlamadan önce günümüzdeki yapay zeka ile ilgili coşkunluk ve iyimser kehanetlere kısaca değinmem gerekiyor. Popüler bilim kanallarıyla bazı videolarda sık sık değişik yapay zeka ile ilgili müjdeler, kehanetler ardı ardına sürekli geliyor. İşte yakında genel yapay zekanın ortaya çıkacağı, insanın yerini alacağı, artık insanın beynini aşabilen bir noktaya gelindiği, hatta işte hayvanlarla falan artık rahatlıkla konuşabileceği. Çünkü yapay zekanın sağladığı olağanüstü başarılarla bunun bir hayal olmaktan çıktı. Yani iddiaların bini bin para. Yapay zeka ile ilgili büyük bir iyimserlik ve beklenti var. Aslında bu iyimserlik ve beklentiyi biraz da piyasa yapıyor. Piyasa pompalıyor. Nasıl pompalıyor? Şimdi yapay zeka çalışmaları ve bu konularla ilgili büyük şirketlerin yaptıkları yatırımları duyduğu zaman insanların dudakları uçukluyor. Yani 100 milyar dolarlık yatırımlar, işte borsaya girmeler, bir rekabetler böyle bunları duydukça ve her gün, her hafta başı olağanüstü yeni bir yapay zeka atılımı ile ilgili haberler çıktıkça doğal olarak insanların kafası daha da çok karışıyor. Yani öylesine karışıyor ki genel yapay zekanın eli kulağında bir şey oldu. Yarın bir gün artık insanlarla her tür sohbet eden, onlarla gezip tozan, onlarla duygusal ilişkiye girebilen, her şeylerini anlayabilen zeka uygulamaların her an günlük hayatımıza girebileceği söyleniyor. Şimdi ben bu konuya bildiğiniz gibi önceki videolarımda karşı çıktım. Yani bu karşı çıkışım kategorik böyle bir şey olamaz anlamında değildi. Karşı çıkışımızın esas nedeni evrimsel açıdan insan gibi karmaşık bir yapının, organizmanın oluşması için aradan geçen milyonlarca yılı ve bu milyonlarca yılda gelişmiş çok incelikli ve hassas düzenekleri göz ardı ederek son 50 yılda sağlanan gelişmeler ve ardından son 5-10 yıldaki atılımlarla birlikte birdenbire insan benzeri makinelerin yapılabileceği hiç gerçekçi gözükmüyor. Şimdi bilgisayarların düşünüp konuşamayacaklarına ilişkin değişik itirazlar var. Bu değişik itirazların bazılarını önceki videolarımda anlattım. Bunların bir kısmı örneğin matematikseldi. Yani ben matematikçi olmadığım için konunun ayrıntılarına girmedim ama matematikçilerin ortaya koyduğu ve bugün konunun uzmanlarının tartıştıkları aşılmaz bazı sorunlar var. Bunlardan örneğin gezgin satıcı problemden daha önce söz etmiştim. Ya da örneğin Kurt-Gödel'in eksiklik teoremi diye bir teorem var. Bu teoreme bağlı olarak bilgisayar yazılımlarına ve bilgisayarların çalışmaları ile ilgili başka problemler de var. Örneğin karar problemi diye bir durum var. Diyelim bilgisayara bir problem ya da bir çözümlemesi için bir şey veriyorsunuz. Verdiğiniz donelerle, verilerle o sonuca ulaşmasını istiyorsunuz. Bu örneğin çok basit bir şey olabilir. Diyelim işte 4'ün karesi nedir? Şimdi bunu verdiğiniz zaman bilgisayar birden itibaren başlayarak 1'in karesini alıyor, 2'nin karesini alıyor, 3'ün karesini alıyor, 4'ün karesini alıyor. Çünkü başlangıçta yüklediğiniz yazılıma göre sonucu verdiği anda, sonuç karşısına çıktığı anda
makinenin çalışması duracak. Ve diyelim 4'ün karesi 16'ya ulaştığı zaman makine çalışmasını otomatikman durduruyor ve size sonucu veriyor. Diyor ki 4'ün karesi budur. Ama diyelim makineye pi sayısının sonucunu en son küsuratıyla birlikte bize ver dediğin zaman doğal olarak bilgisayar bunu yapamıyor. Yapamaz. Neden? Çünkü pi sayısı biliyorsunuz 3, 1, 4, 6 diye gidiyor. Sonsuza kadar uzanıyor. Yani şimdi bugüne kadarki bilgilerimizle. Şimdi bu karar problemi gibi başka problemler de var. Yani sonucunun net olarak bilgisayardan çıktı olarak alınmadığı ve bilgisayarın sürekli işlemeye devam ettiği problemler. Karar probleminin çözmek için değişik yazılımlar yapılıyor. Örneğin bir yazılımda işte hangi problemin karar problemi yani çözülebilir karar problemi olup olmadığına karar verecek bu bilgisayar programı. Bunları yapıyor. Aynı zamanda kendisinin de bu işi yapıp yapamayacağını sorduğunuzda bu sefer bunu yapamıyor. Burada da durma problemi diye bir şey var. Gene matematikçilerin ve bilgisayar yazılımcılarının bildikleri ve epeydir tartışılan bir konu. Yani kısacası demek istediğim matematikle ilgili bir sürü sorun var. Ama bir materyalist olarak bu sorunların ileride çözülemeyeceklerini ve çok daha gelişmiş yazılımlar ve programlarla bunların aşılamayacağının, yapay genel zekaya ulaşılamayacağını söylerken bu matematiksel sorunlara henüz yanıtı bulunmamış, bulunması çok zor da olsa bu tür argümanlara dayanmak istemiyorum. Çünkü sonuçta bunlar ileride çözülebilir ya da çözülmesinin önünde bir engel olmayan sorunlar. Şimdi buna benzer çok ciddi sorunlar mantık açısından da var. Bildiğiniz gibi bilgisayarlar doğrudan doğruya nesneleri, herhangi bir bilgi verilerini doğrudan doğruya işleyemiyor. Bunları semboller haline getirmemiz gerekiyor ve bu sembolleri girdi olarak bilgisayara veriyoruz. Bilgisayar bu girdileri kendi hızlı okuma düzenekleri sayesiyle çok hızlı bir biçimde işleyerek bize çıktı olarak sonuçları veriyor. Bunun için bilgisayarların ilk ortaya çıktığında tümden gelimci mantıkta, yani klasik mantığın ya da yani basit doğru yanlış, evet hayır ikilemlerinden hareket eden düzenekleriyle çalışıyordu. Ama bir süre sonra problemlerin, sorunların bu kadar basit olmadığını, örneğin daha karmaşık sorunların gündemi olduğu ortaya çıkınca bu sefer tümevarımlı, yani kesin olarak ya evet doğru yanlış, evet hayır gibi ikilemlere girmeden verilerin işlenmesiyle sonuçların yaklaşık olarak da verilebileceği tümevarım yöntemiyle işleyen makine programları ve düzenekleri yapıldı. Fakat zaman içerisinde şu görüldü ki tümevarıma dayanarak yapılan çalışmalar ve programlamaların da sınırları var. Çünkü özellikle de insani olaylarda bazen durumlar buna uygun olmuyor. Örneğin diyelim işte basit bir klimayı düşünelim. Bir klimada örneğin soğuk, sıcak diye ayrımı ancak belli sınırlar içerisinde yapabilirsiniz. Diyelim işte 20 derecenin altı soğuk, 20 derecenin üstü sıcaktır insan vücudu açısından düşündüğümüzde. Ama daha hassas düzenlemeler gerektiğinde örneğin diyelim işte 28 ile 34 arası bir ısı aralığında bir takım klimaların çalışması etmesi gerekiyor. Günümüzde biliyorsunuz bunların ayarlanabilecek yeni makineler, yazılımlar var. Bunlara akıllı aletler diyoruz. Yani makineler nedir? Klasik makinelerde örneğin diyelim vantilatörü düşünün. Vantilatörün düğmesine basarsınız, vantilatör çalışmaya başlar. Yani işte hava akımını yaparak size serinlik verir. Ama düğme bir daha bastığınızda durur. Bunun ortası yoktur. Ya esinti verecek ya duracak. Ama örneğin klimalarımız böyle değil. Klimalar biliyorsunuz ortam sıcaklığına göre
kendini ayarlayabiliyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Şimdi bunu yapabilmek için makineye evet, hayır, doğru, yanlışın dışında farklı algoritmaların yüklenmesi gerekir ve biz zaman içerisinde bunlar geliştirildi. Bugün puslu mantığı denilen mantık çalışmaları bunu ortaya koyuyor. Yani ne yapıyor? Yaklaşık olarak belli sınırlar içerisinde çalışabilecek biçimde girdileri ayarlayarak ona göre makinenin kendini ayarlamasını ve düzenlemesi sağlanıyor. Bu son geliştirilen puslu mantık, bulanık mantık uygulamalarının yanı sıra bir başka ciddi sorun da başlatıcısının Sanders Pearson olduğu geri çıkarıma dayalı monoton olmayan akıl yürütme biçimi dediğimiz düşünce sorunları da vardı. Şimdi monoton olmayan düşünce biçimleri bizim yine insani olaylarda evet, hayır, doğru, yanlış biçimine dar kalıplara sığdırılmayacak bir takım olasılıklara dayalı olarak farklı seçeneklerin değerlendirilmesi gereken durumlar vardır. Bu tür durumlarda monoton olmayan düşünce biçimlerinin kullanılması gerekir. Fakat bunlarla ilgili de bilgisayar yazılımları açısından ciddi sorunlar ve sınırlamalar var. Şimdi bu konuların ayrıntılarını daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü o zaman konu dağılacak. Burada anlatmak istediğim şu: nasıl matematiksel olarak yapay zekanın oluşturulmasının önünde bazı ciddi problemler ve engeller varsa, mantıksal olarak da bazı çok ciddi sorunlar ve engeller var. Fakat bu ciddi engeller ve sorunların tartıştığımız konu açısından hayati önemle taşımadığını düşünüyorum. Neden? Bir materyalist olarak bu tür sorunların çözülemeyeceğini ve hiçbir şekilde bilgisayarların ve işte insan zekasının bu sorunun üzerinden gelemeyeceğini söylemek istemiyorum. Bu doğru olmaz. Bildiğiniz gibi daha önce bilgisayarlarla insan beynini donanımsal, yapısal olarak karşılaştırmış. İnsan beynindeki plastisite, yani esnekliğin ve örgütlenmesinin son derece sürekli bir halde, sürekli değişen, dönüşen bir yapı olduğundan bahsederek bilgisayarların buna uyum sağlayamayacaklarını ve bu açıdan da insan beyniyle yarışamayacaklarını söylemiştim. Bunların da çözülemeyecek sorunlar olduğunu söylemek bu da doğru değil. İnsan beyni belli esneklikler, plastisite ve değişik bağlantılarla işlevlerini sürdürebiliyorsa, aynısını başlangıçta taklit eden ama giderek öğrenerek bunları geliştirebilen bilgisayar yazılımlarının ve bilgisayar donanımlarının olamayacağını söylemek de doğru olmaz. Nitekim son dönemde yapay sinir ağlarının ve makine öğrenmesinin gelişmesiyle birlikte bilgisayarların bu konuda çok büyük adımlar attığını da biliyoruz. Bunu da vurgulamıştım. Fakat bütün bunlara rağmen, bütün bu söylediğim engellere ve bu engellerin pratikte günü geldiğinde aşılabilecek olmasına rağmen, yani böyle bir olasılık var. Dolayısıyla bu sorunlardan ve olasılıklardan çıkarak günümüzde yapay zekanın olmayacağını söylemiyorum. Söylemek de doğru olmaz. Benim esas karşı çıktığım ve anlatmaya çalıştığım nokta, evrim teorisi açısından insan gibi ya da insanı aşabilecek düzeyde düzeneklere ve bir yapıya ulaşmış genel yapay zekanın olamayacağını söylüyorum. Peki neden bunu söylüyorum? Neden yapay zeka, genel yapay zekanın insan gibi davranamayacağını söylüyorum? Şimdi bunu anlatmaya çalışacağım. Mantıksal, matematiksel sorunların yanı sıra pratik bazı sorunlar ve bunlar karşısında yapay zeka uygulamaların ve bilgisayarların durumlarını ortaya koyarak da bu işin olamayacağını söylemek mümkün. Daha önce de söylemiştim. Örneğin bugün buz patencilerinin
ya da jimnastikçilerin yaptığı hareketleri düşünelim. Bu hareketleri yapabilecek robotlar henüz ortada gözükmüyor. Bizim proprioseptif özelliklerimiz var. Şimdi proprioseptif özellikler dediğimiz özellikler aslında bizim mekanda dengeyi sağlamamızı, mekan tespitimi ve buna göre bir takım hareketleri yapmamızı sağlayan. Önceki videoda da çaycının yaptığı hareketleri robotların yapamayacağından söz etmiştim. Şimdi buna ilişkin çok daha ileri boyutlu problemlerden de söz edebiliriz. Şöyle bir şey düşünün. Bir salıncaktasınız, salıncakta oturuyorsunuz, sallanıyorsunuz. Karşıda da bir sepet var. Oyun olsun diye salıncakta sallanırken o sepetin içine diyelim elinizdeki küçük kağıt toplarını atmaya çalışabilirsiniz. Fakat bu bizim için çok kolay bir beceri gibi. Biraz çalıştıktan sonra bunu kolayca yapabileceğinizi göreceksinizdir. Fakat aslında bu Moravec paradoksu açısından da baktığımızda günümüzde bilgisayarlar açısından o kadar zorlu ve karmaşık bir problemlerdir ki bunları yapabilen robotlar henüz ortada yok. Yani bunların çok daha ilginçlerinden de söz edebiliriz. Örneğin güdümlü füzeleri düşünün. Bir yerde bir hedefteki birileri bir arabayla bir yere gidiyorlar. Uçaktan ya da karargahtan, bir uçak gemisi de olabilir. Bu arabanın yani hedefin izlediği yol takip edilerek güdümlü füzelerle bu hedef vuruluyor. Peki bu vurma işi nasıl beceriliyor? Birçok insanın aklına bunların bilgisayar yazılımlarıyla birlikte yapıldığı geliyor. Fakat hiç öyle bir şey yok. Bu iş aslında kolay gibi gözüküyor ama bunun için 3 tane farklı düzeneğin olması gerekiyor. Birincisi hedefin yakın bölgesinde birilerinin olması ve hedefin durumunu bildiren radyo dalgaları ve sinyalleri göndererek hedefin yerini göstermesi gerekiyor. Sonra bunların tespit edilmesi ve ardından ısıya duyarlı güdümlü füzelerle hedefin gönderdiği sinyallere tespit ederek onun vurulması gerekiyor. Yani işte öyle bilgisayar yazılımlarıyla kolayca yapılabilecek bir iş değil. Aynı şeyi bizim taş atma becerimiz açısından da düşünün. Çocuk havada uçan bir şeyleri diyelim havaya birisi bir taş ya da bir kutu attığında sen elindeki taşı atarak o kutuyu vurabiliyorsun. Bu aslında o kadar olağanüstü bir beceri ki. Yani böyle bir beceriyi henüz yapabilen bir bilgisayar yok. Yani bunları yap. Fakat bugün için bunları yapabilen bilgisayarların ve yazılımların olmaması yarın bir gün bunların yapılamayacağının anlamına gelmiyor. Pekala ileride bunlar da yapılabilir. Yani çünkü yapay zeka yazılımlarının kapasiteleri, veri işleme güçleri ve yetenekleri her geçen gün o kadar artıyor ki bunların yapılamayacağının da bir garantisi yok. Kısaca toparlarsam, mantıksal, matematiksel, donanımsal ve yapısal ve pratik uygulamalar bakımından yapay zekanın günümüzde genel yapay zeka seviyesine yükselmesinin önünde birçok sorun var. Bu sorunların ayrıntılarını isteyen arkadaşlar internetten yaptıkları değişik araştırmalarla bulabilirler. Fakat benim burada anlatmaya çalıştığım, yani genel yapay zekaya bugün için ulaşılamaz dememin asıl nedeni bunlar değil. Bunlar belki de ileride çözülebilecek sorunlar olabilir. Fakat kısa vadede, yakın bir gelecekte çözülemeyecek ve halledilemeyecek temel sorunlar aslında evrim teorisi ve canlılığın yapısından geliyor. Şimdi bunları anlatmaya çalışacağım. Başlamadan önce bir konuyu açıklığa kavuşturmamız gerekiyor.
Şimdi günümüzde yapay zeka çalışmalarının artmasıyla birlikte ve bu konudaki tartışmalar ve olumlu kehanetlerin her tarafı sarmasıyla birlikte insanlarda şöyle bir algı oluştu. Yani insan beyni aslında bir bilgisayara benzer biçimde çalışıyor olabilir ama o organik koşullar biyolojik bir varlık olarak onun koşulları onu sınırlamıştır ama bilgisayarlar diyelim bir insan zihninden atıyorum işte 20 basamaklı iki sayıyı anında çarpamaz ama bir bilgisayara verdiğiniz zaman bilgisayar birkaç saniye içerisinde size yanıtı verir. Ya da milyarlarca verinin işlenmesi ve bunlardan belli sonuçların çıkarılması gerektiğinde insan zekası bunları yapabilecek durumda değil. Ama bilgisayarlar bunu çok rahat biçimde yapabiliyorlar. İşte daha önce söylediğim retina okuma teknolojisi, lazer kesim teknikleri, bugün işte evlerde kullandığımız akıllı makinalarla ilgili değişik çalışmaların yapılması gibi konuları düşündüğümüzde bilgisayarların insan beynini ve hesaplamalı işlemlerde insanları kat kat geçtiği ortada. Hatta bu kadar uzağa da gitmeye gerek yok. Size daha çok somut bir örnek vereyim. 10 tane nesne bize söylendi. Bunları dikkatli bir şekilde 3 kere tekrar ettiler. Daha sonra bu 10 tane nesneyi saymamız istensin. İnsanların yaklaşık %99'a yakını bu nesnelerin ancak 5 ve 7'sini sayabiliyorlar. Yani bazı istisnai insanlar 7'nin üstüne çıkıyor olabilir ama genel olarak kabul edilen sayı 7. Yani kısa dönemli insan hafızası 7'den fazla nesneyi anında kalıcı hafızaya atıp hatırlamayı gerçekleştiremiyor. Dar bir sınırlar içerisinde hafızamız ve beynimiz çalışabiliyor. Örneğin şempanzelere konuşma öğretmek için yapılan çalışmalar sırasında onlar için geliştirilen özel aletlerde bilim insanları şaşkınlıkla şunu gördüler ki şempanzelerin hafızası bizden çok daha güçlü. Yani onlar 20'ye kadar şeyleri anında akılda tutup bir takım o leksigram denilen onlar için hazırlanan makinalarda iletişim için kendilerinden istenilen şeyleri çok daha kolay yapabiliyorlardı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer insan beyninin kapasitesini makineyle karşılaştırdığımızda bugün insan beyninin makineler karşısında yaya kaldığını bu anlamda söyleyebiliriz. Bundan bir kuşku yok. Nitekim günümüzde yapay zeka coşkunluğuna kapılanlar ve yapay zeka ile ilgili olumlu kehanetleri abartanların da esas da yola çıktıkları nokta bu. Şimdi yola çıktıkları nokta bu. İşin garibi bunu pekiştiren bizim insanların toplumsal yaşamla ilgili bir takım konumlarında da benzer. 19. yüzyılın önemli Fransız düşünürlerinden birisi Jean Rostand'tı. Rostand'ın sık sık alıntılanan bir sözü var. Şimdi bu sözü aklımda kaldığı kadarıyla şöyleydi. Bir gün atom enerjisinin açığa çıkaracağız. Atomu parçalayıp atom enerjisini açığa çıkarabiliriz. Uzaya çıkıp gezegenler arasında rahatça dolaşabiliriz. Belki değişik tedavi yöntemleriyle kanserin ve veremin çarelerini bulacağız. Bütün bunları yapmamızın önünde bir engel yok. Yapabiliriz. Fakat bunları yapmış olsak da toplumun en yeteneksiz, en vasat ve sıradan bireyleri tarafından toplumların nasıl yönetildiğinin sırrını çözemeyiz. Günümüze baktığımızda Rostand'ın bu söyledikleri çok ironik bir durum. Gerçekten toplumları ve o toplumları yöneten bazı yöneticileri gözünüzün önüne getirin. Örneğin Trump'ı düşünün. Amerika'daki Trump'ı düşünün. Trump gibi bir adam koskoca Amerika'yı yönetti ve
yeniden yönetmeye aday. Belki de yeniden başkan seçilecek. Daha önce Berlinguer diye bir İtalyan başbakanı vardı. Onu düşünün. Berlinguer'i düşünün. Macron'u düşünün. Macron'un yaptıklarını düşünün. Bir önceki İngiltere Başbakanı Johnson'ı düşünün. Daha fazla ileriye gitmeden bizim ülkemizdeki bazı politikacıları düşünün, yöneticileri düşünün. Yani ömrü hayatında 3-5 kitap okumadığından emin olabileceğiniz, sanattan, kültürden, edebiyattan, bilimden, hiçbir şeyden anlamayan, fakat buna karşı halk avcılığı, yani demagoglukta usta olan, dolayısıyla çok başarılı biçimde kitleleri kandırıp oyları alan ve ülkeyi onlarca yıl yönetebilen birçok geçmişten bu yana yönetici oldu. Bunların daha da garip bir durum söyleyeyim size. Örneğin isim de vereyim. Adnan Menderes. Adnan Menderes zengin, varlıklı bir toprak ağasıydı. Adnan Menderes parti kurdu. Adnan Menderes'e oy verenlerin çoğu bu zengin toprak ağasının marabası olabilecek emekçi kesimlerdi. Ve Varlıklıların Partisi, Demokrat Parti'nin oylarıyla ayakta tutanlar yoksullar, emekçilerdi. Bugün de değişmedi bu durum. Yani bizim ülkemiz için geçerli bir durumdan söz etmiyorum. Bu bütün dünyada böyle zaten. Hatta bütün dünyada yüzlerce yıldır böyle. Örneğin ünlü bir filozof vardır. Fransız, Montaigne. Hepiniz Montaigne'in ismini duymuşsunuzdur. Yakın arkadaşlarından birisi Etienne La Boétie. Etienne La Boétie 1500'lü yılların ortasında Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev diye bir kitap yazdı. Şimdi bu yaklaşık bugün kitap boyutlarıyla düşündüğünüzde 40-50 sayfalık bir kitaptır. Bu Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev'de Boétie Fransız halkına şu çağrıyı yapıyordu. Fransız kralını ve onun çevresindekileri kastederek. Fransız kralı, ki ona tiran diyordu, Fransız kralı ve onun çevresindeki saraydaki soyluları kastederek şunları diyordu. Ya bu tiranın hiçbir gücü yok. Bu zaten bir çocuk. Silahlarını, şunları, bunları hepsini sağlayan sizsiniz. Bunu alaşağı etmek için mücadele edin falan demiyorum. Benim size sadece söylediğim şudur. Buna destek vermeyin. Siz buna destek vermeseniz, yani çalışan, üreten, bu ülkede bütün değerleri yaratan sizlersiniz. Bu kral ve kralın avanesi, yani bu tiran ve onun çevresindekiler bir avuçlar. Siz milyonlarcasınız. Milyonlarca kişi, bu bir avuç insana neden gönüllü kulluk ediyorsunuz? Onu desteklemeyin. Bırakın onun o görkemli tunçtan heykeli kule gibi yıkılacaktır. Böyle yani Etienne La Boétie'nin Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev kitabını internetten indirip okuduğunuzda bu söylediklerimi göreceksiniz. Şimdi bunlarla neyi anlatmaya çalışıyorum? Bunlarla anlatmak istediğim şu. Şimdi yapay zekacıların dediği gibi insanoğlu genel olarak beyni çok hızlı çalışan, hesaplama gücü çok yüksek ve böylelikle bu işleri yapabilen bir düzenek değil. İnsan zihni ve insan genelde milyonlarca yıllık evrimin oluşturduğu bir organizmalar bütünü. Yani insan bedeni bildiğiniz gibi hücrelerden oluşuyor. Milyonlarca, trilyonlarca hücreden. Bu trilyonlarca hücrenin bir kısmı bir araya gelerek belli yapıları oluşturuyor. Onlar organları oluşturuyor. Organlar birlikte vücudu oluşturuyor. Vücut birlikte işte bir bütünsellik oluşturuyor ve beynin burada belli işlevleri var. Peki beyin nasıl işliyor? İnsan beyni çok değişik açılardan farklı bölümlere ayrıldığı söylenebilir. Fakat anatomik açıdan ve genel olarak bakıldığında insan beyni aslında üçe ayrılıyor. Alt beyin, yani sürüngen beyin, orta beyin, kabaca limbik beyin ve üst beyin, yani neokorteks
serebrum dediğimiz bölüm. Şimdi bu üç beyin bölümü, kabaca anlattığım bu üç beyin bölümü, örneğin sürüngen beynin tarihi yüz milyonlarca yıl geriye gidiyor. Zaten adı üstünde, sürüngen beyin ne demek? Yani sürüngenlerle birlikte paylaştığımız beyin bölümü. Bu beyin bölümü aslında beyin sapının omuriliğe bağlandığı noktanın hemen üstünde. Onunla birlikte bir takım yapı ve düzenekleri içeriyor. Sürüngen beyin bizim aslında hayati olarak sürdürmemiz gereken en temel faaliyetleri sürdüren kısım. Her dakikada onlarca kez nefes almak durumundayız. Bizim bu nefes almamızı, aldığımız nefeste oksijeni yakmamızı, ATP üretmemizi, ondan sonra dokularımızdaki değişik madde alışverişlerinin sağlanabilmesi için hücresel faaliyetlerimizin sürdürülmesi, bütün bunların yapılması için gerekli hayati işlevlerimizin hepsini sürüngen beyin yönlendiriyor. Ağzınıza aldığınız bir şey yuttuğunuz zaman peristaltik hareket yaparsınız. Ancak onunla yutabilirsiniz. Peki bu peristaltik hareketi kim yönetiyor? Elbette sürüngen beyin. Çünkü hatta daha da geriye gittiğimizde sürüngen beynin de altında biliyorsunuz omurilik vardır. Omurilikteki bir takım düzeneklerin gerisine gittiğinizde 400-500 milyon yıl önceki canlılarla birlikte paylaştığımız bazı düzenekler var. Demek ki sürüngen beyin bizim vücut bütünlüğümüzün, faaliyetlerimizin en ağırlıklı bir kısmını otomatik düzeneklerle sürdürüyor. Ve işin garibi biz bu sürüngen beynin faaliyetlerinin hemen hemen hiçbirinin farkında bile değiliz. Onlar bize peynir ekmek yemek gibi kendiliğinden oluşan şeyler olarak gözüküyor. Şimdi sürüngen beynin üstünde limbik sistem var. Şimdi limbik sistem nedir? Limbik sistem bizim en temel, en hayati özelliklerimizin dışında çevremize uyum göstermemiz bakımından gerekli, bize ciddi uyarılar yapan duyguların, heyecanların ve temel yaşamsal faaliyetleri sürdürmek bakımından gerekli içgüdülerin ve reflekslerin oluşmasını ve bunların gelişmesini, yönetilmesini sağlayan bölüm. Dolayısıyla limbik sistem de bizim hayatımızın aksamadan sürmesi açısından çok önemli bir işlev görüyor. Şimdi limbik sistemin yaptığı bir takım özelliklerin dilin kökenini araştırırken değişik hayvanlarda yaptığı farklı düzeneklerden, içgüdülerden söz ederken bahsetmiştim. Yani tavuklarla ilgili değişik deneylerden söz etmiştim. Birçok hayvanın hazır davranış kalıplarını sürdürdüklerinden söz etmiştik. Şimdi bu limbik sistemin vücudumuzda gerçekleştirdiği gelişmeler ve yönettiği düzeneklerin geçmişine baktığımızda karşımıza 20-30 milyon yıllık bir tarih aralığı çıkıyor. Yani limbik sistemin geçmişine gittiğimizde o da bize nispeten yakın omurgalı ve memeli hayvanlarla paylaştığımız özelliklerin çoğu bu limbik sistemin geliştiği dönemde oluştu. Limbik sistemin üstünde neokorteks dediğimiz serebrum da deniliyor. Neokorteksin geliştiğini görüyoruz. Neokorteks ve özellikle de frontal lobdaki bölümler bizi diğer canlılardan, diğer hayvanlardan, hatta en yakın maymunlardan, şempanzelerden ayıran en temel beyin düzenimiz. Şimdi bu neokorteksteki yani beyin kabuğundaki potansiyel o kadar güçlü ki bugün bizi biz yapan özelliklerin çoğu aslında burada örgütleniyor, burada gelişiyor ve burada sürdürülüyor. Peki beyin kabuğunun neokorteksin geçmişine kadar
Yani bizim maymunlardan ayrılma tarihimiz 6-7 milyon. İlk ayağa kalkan Australopithecus'ların tarihi 4,5-4 milyon yıl ki onların beyinleri 650 santimetre küp falan, yani bugünkü bizim beynimizin neredeyse yarısından bile az. Bugünkü anlamıyla beyin kabuğunun gelişmesinin tarihi 1,5-2 milyon yıl. Yani demek ki şimdi şöyle bir şey düşünün. Beynimiz 3 bölüm. Bu bölümün bizim hayatiyetimizi sürdürmemiz için gerekli en temel işlevleri sürdüren bölümü sürüngen beyin, alt beyin. Bunun tarihi 200-300 milyon yıl. Bizim diğer canlılarla ve çevremizle kurduğumuz ilişkileri başarıyla sürdürebilmemizi sağlayan, çoğunluğu otomatik reflekslere ve içgüdülere dayanan davranışları yöneten limbik beyin tarihi 20-30 milyon ve bizi diğer hayvanlardan ayıran ve insan yapan özelliklerin gelişmiş olduğu bölüm beyin kabuğu 2 milyon. Gelişme süresi 2 milyon yıllık. Şimdi biz bunların bütünü açısından baktığımızda her birimiz şunu düşünelim. Gece ortalama yaklaşık 8 saat uyuyoruz. Bu 8 saatlik süre içerisinde neokorteksin herhangi bir bize yaptığı bir şey var mı? Yok. Neokorteks zaten biz uykuya kaldığımızda neokorteks de esas olarak uyuyor. O rüyalar aslında o zaman ortaya çıkıyor. İşte yok REM uykusu, işte şunlar, bir takım ayrıntılar var. Hepiniz biliyorsunuz onları. Sabahleyin kalktık. Kalktıktan sonra ne yapıyoruz? Tuvalete gidiyoruz. Bir zorunluluk. Çünkü geceleyin biz uyurken sürüngen beyin boş durmadı. Habire çalıştı. Ne yaptı? Diyelim bir saat içerisinde kanımızı defalarca temizledi. Böbrekler bu kanı temizleme işini yaptılar. Kalp sürekli pompalamaya devam etti. Sürekli kan dolaşımı devam ediyor. Nabzımız atıyor. İşte şudur budur, yani vücudumuzun bütün faaliyetleri bu sırada biz uyurken devam etti. Ve bunları limbik beyin yaptı. Sabah kalktık, tuvalete gittik. Temizliğimizi yaptık. Ama hemen çalışmaya başlayamıyoruz. Ne yapıyoruz? O günkü enerjiyi almamız lazım. Yemek yiyeceğiz değil mi? Yemek yememiz gerekiyor. Yemek hazırlığı yapıyoruz, oturuyoruz, ediyoruz, yiyoruz. Ondan sonra iş yerine gitmemiz gerekiyor ya da okula gideceğiz ya da belli bir yere. Yani şimdi günlük olarak yaptığımız işleri, bu işlerin temizlik için, dinlenme için, bir yerden bir yere ulaşmak için yürümeyi, bütün bunları düşündüğünüzde bizim 24 saatimizin kaç saatini beyin korteksi yönetiyor? Bir düşünün. Günlük konuşmalarınızı düşünün. Bir gün içerisinde ne kadar konuştuğunuzu. Ama konuşmanın dışında diğer insanlarla ilişkilerimizi, bütün hepsini düşünün. Bütün bunlara baktığımızda bizim harcadığımız zaman, yani beyin korteksinin, beyin kabuğunun harcadığı zaman normal faaliyetlerimizin yani %5'ini 10'unu oluşturur mu bilemiyorum. Yani bu konuda bu konuyla ilgili yapılmış bir çalışma ya da bir istatistik ki bir veri okumadığım için kesin bir şey söyleyemiyorum. Ama burada anlatmak istediğim şu. Demek ki biz bir biyolojik sistem olarak bizim çalışmamız ve beynimiz bu işi sürdürürken bu yapay zekacıların söyledikleri gibi sürekli olarak beynimiz böyle o nöron ağlarının birbirleriyle ilişkilerini sürekli sinapsların oluşmasını, belli dışarıdan alınan duyu verilerinin aktarılmasını falan düşündüğünüzde sürekli bunları beynimiz bilinçli biçimde işlemsel olarak bir bilgisayar gibi bunları işlediği falan yok. Bunların hiçbiri yok.
Dolayısıyla biz yapay zekacıların söylediği gibi tamamen akıldan, zekadan, bilinçten oluşmuş, her yaptığımız işi bilinçli, hesaplı biçimde yapan varlıklar değiliz. Bizim beynimiz yüzlerce milyon yılda oluşmuş alt beynin sürekli kontrolünde ve denetiminde olan düzeneklerle birlikte çalışan, onun üstüne 20-30 milyon yılda gelişmiş limbik sistemin sürdürdüğü temel fonksiyonlara bağlı olarak yaşamını sürdüren ve günün çok sınırlı bölümlerinde bildik anlamda hesaplamalı ve neokortekse dayalı çalışmaları ve düşünceleri sürdüren bir yapı. Dolayısıyla günümüzün yapay zekaları zekanın ortaya çıkmasının olanaksız olduğunu söylerken bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani yüz milyonlarca yılda oluşmuş yapı ve düzenekler bunun üzerine eklemlenmiş, 20-30 milyon yılda geliştirilmiş sabit hareket desenleri dediğimiz davranışsal, içgüdüsel ve refleksif hareketler ve bunların üzerine yine bunlara bağlı olarak sınırlı mantıksal, matematiksel işlemler yapma gücüne sahip bir işletim sistemiyle beynin yaptıklarını, bütün bunların oluşturduğu karmaşık bütünü, çünkü bu alt beyin, orta beyin, üst beyin, bunların her birinin kendi içerisinde değişik yapı, organ ve düzenekleri var. Bunların ayrıntılarını bilmiyoruz. Bunların birbirleriyle kurdukları ilişkilerin nasıl yürüdüğünü onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla bilmediğimiz bu özelliklerden hareketle bütün bu karmaşık yüz milyonlarca yılda oluşmuş olağanüstü karmaşık yapının sürdürdüğü ilişkileri yapay zekanın oluşturduğu robotlarla yapabilmek ve bunun olabileceğini hayal etmek gerçekten inanılması zor bir şey. Şimdi günümüz yapay zeka savunucuları yapay zekanın insan beynini aşacağını ve genel yapay zekanın oluşacağını söylüyor. Peki bu nasıl olacak? Biraz önce videonun başında anlattığım özellikleri, itirazları geçelim. Bu benim son bölümde anlattığım itirazlar bakımından bu işin olması var mı? Mümkünatı var mı? En azından yakın gelecekte yok. Yakın gelecekte yok. Yani çünkü yapay zekaya dayalı uygulamaların günümüzde yapabildikleri ve sıradan bir insanın yapabileceği basit şeyler konusunda yapay zeka ve robotların düştükleri acınası beceriksizlikler ortasında genel yapay zekaya kısa sürede ulaşmanın bir hayal olduğunu söylememiz gerekiyor. Sanırım sürem doldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.